nasılsınız, iyi misiniz? Dostlar, Paris'te aşk başkadır. Biraz sonra konuşacağız. Paris'te aşklar çok güzel yaşanır. Çok farklı yaşanır. Dün gece Paris'te kar yağıyordu. Senenin ilk karı düştü dün Paris'e, dün gece. Şu anda da sağanak yağmur var Paris'te. Hava sıcaklığı 6 derece ama 3 derece hissediliyor. Paris çok soğuk. Fakat yaşanan bir aşk, Paris'e taşan, Paris'e giden iki sevgilinin aşkı, Paris'in buz gibi havasını onlar için ısıtıyor. Lydia bonjour dedi. Lydia, bonjour Lydia. From Fransa. Lydia Paris'ten. Lydia. Ayşe aşk diyor. Martin merhaba. Martin Stoak iyi akşamlar. Afra tabii ki Mert Ramazan Demir'le gitti. Konuşacağız arkadaşlar. Konuşacağız. Yoksa bu karda kışta Paris'te ne işi var Afra Saraçoğlu'nun? Dün gece Paris'te senenin ilk karı yağdı. Çok soğuk hava. Çok soğuk hava. İnsan aşk yaşamaya, sevgilisiyle beraber olmaya gitmezse bu karda kışta Paris'i ne yapsın arkadaşlar? Sitoak trende beni izlediğini söyledi. Peki Sito. Ayşe öyle demeyenlerin kim olduğunu sen de biliyorsun. Eleonora Gürcistan'dan merhaba. Ümran Keleş herkese merhaba diyor. Selamlar from Pakistan'dan diyor. Zehra Mert'in onun için acelesi vardı diyor Erdem. Ayçe çok güzel. Ee, Ayşe Gök pardon. Konuşacağız. Yegane Kasimova. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Meryem mutlu olsunlar diyor. Yegane Kasimova. Estrella merhaba. Ayşe Gök. Yegane. Evet dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz yayınıma. Kral Kaybederse dizisi tahminim doğru çıktı. Yayından kaldırılıyor arkadaşlar. Son 2-3 bölüm yayınlanacak. Eldeki çekilen bölümler yayınlanacak. Ve Kral Kaybederse Star TV'de yayınlanan OGM Pictures'ın iddialı bir dizisiydi. Halit Ergenç oynuyordu ama reytingler kötüydü. Reytingler bayağı düşmüştü. AB 2'lere düştü hatta AB. Totalde 8. AB'de 9. ABC 1'de 8. Ve kanal yapım şirketi diretti. Yükseltiriz reytingleri diye ama kanal kararlı davrandı. Kanalın elinde başlatmak istediği başka bir yeni dizi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla o saati boşaltmak istedi. Çünkü Kral Kaybederse reyting de maalesef başarılı değil bu sezon. Ve Halit Ergenç ile Merve Dizdar'ın başrollerde olduğu dizi yayından kaldırılıyor arkadaş. OGM'nin Çarpıntı dizisi de iyi gitmiyor. Kerem Bürsin'in dizisi Sahipsizler de iyi gitmiyor. Onlar için de erken final bekleniyor. Tıpkı Kral Kaybederse gibi. Onların da erken final yapması bekleniyor. Dediğim gibi Kral Kaybederse'nin zannedersem 2 ya da 3 haftası var. Eldeki bölümleri bitirip diziyi sona erdirecekler arkadaşlar. Bunu da böyle söylemiş olalım. Enteresan bir haber söylemek istiyorum. Bu Almanya'dan gelen 4 kişilik bir aile vardı ya. Ne yazık ki İstanbul'da zehirlendikleri için hayatlarını kaybettiler. Oteldeki haşere ilacı, böcek ilacı zehirlenmesinden dolayı öldükleri ihtimali çok kuvvetli. İncelemenin sona ermesi, tahlil sonuçlarının, laboratuvar sonuçlarının çıkması bekleniyor kesin açıklama için ama
Savcılığın da polisin de fikri zehirlenme. Şimdi bu aile zehirlendikten sonra böcek ilacından çok sıkı denetimler, incelemeler yapıldı ilaçlama sektöründe. Piyasadaki her 3 şirketten birinin kaçak olduğu tespit edildi. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Haşere böcek ilacı yapan şirketlerden her 3 tanesinden biri kaçak, ruhsatsız, kayıt dışı, ruhsatsız, lisanssız, kayıt dışı olduğu tespit edildi. Bunu tespit etmek şimdi mi aklınıza geldi? İlla bir ailenin yok olması mı lazımdı? Niye zamanında bu kontrolleri yapmadınız? Niye zamanında böyle kaçak göçek şirketlere ruhsat verdiniz? Piyasada çalışmalarına izin verdiniz ya da daha doğru deyimle. Neden zamanında denetleme yapmadınız? Ve bu kaçak şirketlerin yıllık piyasadaki iş hacimlerinin de 2 milyar Türk lirası olduğu söyleniyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? İnternette SEO çalışması yaptırıyorlar. Kendilerini yukarılara çıkarıyorlar internette, arama motorlarında. İlaçlama firması aradığınız zaman hemen onlar önünüze geliyorlar. Uygun fiyatı dediği zaman da insanlar bir sorayım diyor, bakayım diyor, nasıl diyor fiyatı diyor. Telefonda da işte etkiliyorlar insanları. Yalan dolan hayatları zaten ve böylelikle işlerini devam ettiriyorlar, sürdürüyorlar. Bir aile yok oldu. Dostlar, Melek Mosso bunu daha sonra Edison. Çok sevdiğim bir oyuncu, Yeşilçam oyuncusu. Edison'u sevmemek mümkün mü arkadaşlar? 85. yaşını ailesiyle birlikte kutladı önceki gün. Edison 22 Kasım 1940 doğumlu. Kendisini Türkan Şoray'la, Hülya Koçyiğit'le, Filiz Akın'la, Fatma Girik'le filmlerden çok iyi hatırlıyoruz. Edison sevgili Ediz abi, Berna Hanım'la 52 yıldır evli ve 2 tane evlatları var. Bir kız, bir erkek çocukları var. Ailece doğum gününü kutladılar Edison'un. Edison 130 filmde başrol oynadı Türk sinemasında. 12'de dizide oynadı. Hala yakışıklı. 85 yaşında ama hala yakışıklı bir erkek. Dostlar. Ya ilginç bir haber var. Bir internet web sitesi ve aynı zamanda bir araştırma kuruluşu bu. Insider Monkey isimli bir Amerikan şirketi, New York merkezli. Dünyanın en yakışıklı erkekleri hangi ülkelerden çıkıyor diye bir araştırma yapmış. Bu araştırmayı neye dayandırıyor? Bir bakalım. Bu araştırma bilimsel bir çalışma değil. Daha çok medyada öne çıkan haberler, kültürel etki ve popüler algı gibi kriterlere dayanan bir editoryal analiz çalışması. Dünyanın en yakışıklı erkekler hangi ülkelerden çıkmış? Sizlerin de tahminlerinizi almak istiyorum. Bu arada beğen yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Sonra unutuyorsunuz yapmayı. Antiler buradaysa antileri göndermekle ilgili olarak moderatörümüz Caner yok mu burada? Serpil nasılsın, iyi misin? Şebnem bir telefonunu verir misin? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Benim Gmail'ime bir şey açsana. Sevda Gün. Benim mailimi sen bilmiyorsun değil mi? Ver bana.
Evet. Pardon arkadaşlar, bir mail bekliyordum da. Bu mesaj. Evet. Kızılcık sepeti ne diyorlar? Genç. Anlaşılmıyor ki. Sevda Gün merhaba. Evet. Dilek merhaba. Teşekkür ederim. Özel abonem, özel üyem Dilek katıldı bize. Dilek hoş geldin. Dilek hoş geldin. Mail henüz gelmemiş. Ümran anlamıyorum. Bu antiler kim? Görseler Afra'nın sevgilisi. Şimdi bu antiler bugün, dün de hiç rahat durmadılar arkadaşlar. E, kötüleme, bir kötüleme çalışması yaptılar. Afra'ya yine birilerini e, yakıştırmaya çalıştılar. O konuyu da konuşacağız arkadaşlar. Evet, Türk erkekleri bu sıralamada dünyanın en yakışıklı erkekleri sıralamasında 6. oldu arkadaşlar. Birinci İspanyol erkekleri. E, ikinci İsveçli erkekler. Üçüncü Fransız erkekleri. Dördüncü Brezilyalı erkekler. Beşinci İtalyan erkekleri. Altıncı da Türk erkekleri sıralamada. Dünyanın en yakışıklı erkekleri. Hindistanlı erkekler 7. Hintli erkekler. 8. sırada Amerika Birleşik Devletleri erkekleri. 9. sırada Japon erkekleri ve 10. sırada Alman erkekleri geliyor. Yakışıklılıkta 6. Türk erkekleri. Herhalde bunlar Mert Ramazan Demir'i görmediler. Mert Ramazan Demir'i herhalde değerlendirmeye almadılar. Mert Ramazan Demir'den haberleri yok herhalde bu araştırmayı yapan Amerikalıların. Yoksa Türk erkekleri birinci sıraya yükselirdi. En yakışıklı erkekler hangi ülkeye mensup sıralamasında Türk erkekleri birinci sıraya yükselirdi. Mert'i de hesaba katarak bu araştırmayı yapsalardı. Evet, bu rahim konusunu madem gündeme getirdiniz arkadaşlar, onu konuşalım. Bu rahim mevzusunu konuşalım. Rahimcan Kapkap. Antiler hiçbir zaman boş durmuyor. Rahimcan Kapkap genç, yükselmek, bir yerlere gelmek isteyen bir oyuncu. Metruk Adam'da da oynadı Rahimcan Kapkap. Şimdi Veliaht dizisinde oynuyor ve kendisi Kızılcık Şerbeti'nde de ilk sezon oynamıştı. Afra Saraçoğlu'yla takipleştiği belirtiliyor. Ben girip de bakmadım. İnsan insanla takipleşir, bu gayet normal. Hele aynı sektörden olunca niye takipleşmesinler? Bir erkekle kadın takipleşmeye başladığı zaman illa aşk mı yaşayacaklar, ilişki mi yaşıyorlar, illa sevgili mi oldular demektir. E, Hemen antiler Rahimcan Kapkap Afra Saraçoğlu'nun yeni sevgilisi diye böyle mesajlar paylaşmaya başladılar. Uydurup kendileri inanıyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Havada yeni bir aşk var diye bir saçmalık yazıyorlar. Takipleşiyor diye sevgili mi oldular? İnsanlar takipleşebilirler.
yani birbirleriyle takipleşebilirler. Buna da kimse bir şey diyemez değil mi arkadaşlar? Hemen aşk yakıştırması yapmak ne kadar yanlış. Burada hem Afra Saraçoğlu'na zarar vermek istiyorlar, hem Mert Ramazan Demir'e zarar vermek istiyorlar. Bir fırsat geçti elimize bak. Afra bir erkekle takipleşmeye başladı. Sevgilidir %100 diye hemen kötülük harekete geçiyor. Aynı şeyi Okan Buruk için de yaptılar. Ne oldu? Yalanlarında boğuldular. Hani nerede Okan Buruk'la sevgili Afra Saraçoğlu çıkıyorlardı güya. Yalanlarında boğuldular. Bu da yalan yani. Hiç soruşturmaya, araştırmaya bile gerek yok. Yalan olduğu her halinden belli. Antiler herhalde dağ başında yaşıyor diyor Dilek Şenyurt. Çok haklısın. Stoak İsviçre ve İsveç'te de kar yağdı 2 gündür diyor. Afra Saraçoğlu'nun gittiği Paris'te Afra Saraçoğlu'nun Paris Fatih Mert çok önceden silmişti zaten. Yani bu şeyi evet ben kimseye iftira atmıyorum fotoğrafı söylüyorum diyor Sevda Gün. Fatma Yıldıran antiler bir gitsin. Evet moderatörümüz bugün yok. Dolayısıyla antileri silme işi şu anda eğer farkına varırsam, beni uyarırsanız kimin anti olduğuna ve burada huzuru bozduğuna dair hemen sileriz. Meryem, selam Bilal Bey, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Dün Mert Ramazan Demir'in Tarabya'da trafikte yakalanma anı ne kadar enteresandı değil mi arkadaşlar? Gazeteci, muhabir arkadaş tarafından görüntülenme anı ne kadar enteresandı. Mert saçlarının stilini değiştirmiş gördünüz mü? Önünü arkaya doğru taramamış. Yandan arkaya doğru tarıyordu. Öne doğru düşürmüş. Kesimini değiştirmiş. Kulağın üzerine doğru düşürmüş. Çok daha olgun gösteriyor böyle. Birkaç yaş, 4-5 yaş fazla gösteriyor bu saç şekliyle. Evet, yanmış da, güneşlenmiş de, yanmış da. Caner geldi. Caner, antiler biraz ortalığı karıştırıyormuş. Hoş geldin. Bir baksana duruma. Ne yapıyorlar? Kimler bunlar? Neler yazıyorlar? Gerekli temizliği yap eğer gerekirse. Caner yemek yiyorum diyor. Afiyet olsun. Bu Tuğya'nın Güllü'nün kızı Tuğya'nın annesini Güllü'yü arabayla uçurumdan aşağı atmak fikri varmış. Bunu Bircan Dülger arkadaşı açıkladı. Ne kadar enteresan, ne kadar bu Tuğyan ne kadar fenalıklar düşünüyormuş annesi için. Bircan Tuğyan annesini uçurumdan aşağı atacaktı arabayla. Böyle bir plan yapıyordu. Ben vazgeçirdim onu dedi televizyonda. Çok enteresan arkadaşlar. Çok enteresan. Savcılık da bu soruşturmayı sürdürüyor. Daha neticelendirmedi. Annesini aşağı attı mı atmadı mı henüz o konuda bir netlik yok arkadaşlar. Müge Dağıstanlı, sevdiğim meslektaşım, başarılı gazeteci Müge Dağıstanlı ilginç bir yazı yazdı. Bu yazısında Serdar Ortaç'ın boşandığı eşi İrlandalı model eşi vardı ya Serdar Ortaç'ın. Onunla arasında geçen bir sorundan bahsetti. Serdar boşandığı zaman eşine 1 milyon lira tazminat vermeyi kabul etmişti ama daha sonra bu tazminatı ödemedi. Eşi onu sıkıştırınca da durumu yoktu çünkü. Hep kumar oynadığı için batmış durumdaydı. Eşi onu sıkıştırınca da 4 taksit olarak ödemeye kalktı. Boşandığı eşi de bu sefer icraya verdi onu. Ve Serdar Ortaç'ın evine icra memurları geldi. Serdar Ortaç bankadan kredi çekip ödemek zorunda kaldı eşine olan borcunu
ve ama bu ona çok dert oldu tabii. Eşinin evine icra yollaması, boşandığı eşinin. Eee, Ben dedi bir intikam alacağım ki senden unutamayacaksın. Şöyle yaptı Serdar Ortaç. Eşi evden ayrılırken boşandıkları zaman bazı eşyalarını evde bırakmıştı. Sonra alırım diye. Bazı kıyafetlerini işte aksesuarlarını evde bırakmıştı. Serdar Ortaç dolaplarda bıraktığı eşinin ne kadar ayakkabı, hepsi marka, ne kadar marka kıyafet, çanta varsa çöp torbalarına doldurdu. Şoförüne de bunları al dedi. Bir Gecekondu mahallesine git, evlere dağıt. Benden hediye olduğunu söylersin dedi. Şoförü de dediğini yaptı. Bu 7 torba olduğu söyleniyor. 7 torba dolusu böyle kıyafet, ayakkabı, çanta, hepsi marka, hepsi değerli. Kadın duydu bunu çıldırdı. Boşandı karısı ama hiçbir şey yapamadı. Çıldırdı. Çıldırdı. Serdar Ortaç böyle intikam aldı diye Müge Dağıstanlı'nın bugün yazısı son derece de ilginç. Nelida Manzano. Nelida Manzano. Merhaba, hoş geldin. Hola, hola Arjantin'den. Hola. Dilek Şenyurt söylesem mi neydi diyor. Ee, Hepsini engelledim diyor Caner. Eline sağlık Caner. Yani huzuru bozanları, yayında huzur bozanları görmek istemiyorum. Yani arkadaşlar konsantre olamıyorlar konulara. Bir de hakaretler, küfürler havada uçuşuyor zaman zaman. Antiler tarafından böyle bir ortalık karıştırılmak isteniyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu çekemiyorlar. Şimdi arkadaşlar her ne kadar Afra Saraçoğlu Paris'ten iki arkadaşıyla fotoğraf paylaşmış olsa da Afra Saraçoğlu'nun Paris'te Mert Ramazan Demir'le beraber olduğu konuşuluyor. Şimdi bu nasıl oluyor, neden oluyor, nasıl yaptılar, ne oluyor? Bu kadar detayını bilmiyorum. Ancak bana gelen bilgiye göre Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Mert'in Mayıs ayında Paris'teki tenis turnuvasında, açık tenis finalinde, Fransa açık tenis finalinde kaldığı otelde kaldıkları, Fransa açık tenis turnuvasını izlemek için Londra'dan Paris'e geçmişti biliyorsunuz Mert Ramazan Demir. Orada kaldığı otelde beraber kaldıkları bilgisi var. Arkadaşlarıyla da o otelde olabilir. Arkadaşları da o otelde kalıyor olabilir. E, Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun Paris'te beraber oldukları bilgisi bir kenarda dursun. Kamuflaj olarak kamufle etmek için de kendi yanında çok sevdiği arkadaşlarını da götürmüş olabilir. Afra Saraçoğlu. Evet. Ee, Bu arada Paris'e ilk kar dün gece yağdı demiştim. Soğuk Paris havasını aşklarıyla ısıtıyorlar. Ee, Afra Saraçoğlu'nun o Tumi restoranında çok bilinen eski bir bira fabrikasından bozma, eski bir bira fabrikasının restorasyonuyla açılan Tumi Otel ve Tumi restoran. Paris'i bilenler bilirler. Yemekleri çok güzeldir, tatlıları çok güzeldir. Saint Dominic Caddesi'nde Eyfel Kulesi'ne çok yakın ve oradaki spesiyallerden biri de Fransızların meşhur krem brülesi. Krem brülesini tadıyor. Üzerine böyle çıt çıt şeyiyle, kaşığıyla, tatlı kaşığıyla vurarak şeker, karamelize edilmiş şekerle kaplı tatlının üzeri ve çıt çıt vurup o şekeri kırarak yemeye başlıyor Fransızlar o tatlıyı. Afra Saraçoğlu da aynen o şekilde minik minik çıt çıt vurarak tatlının üzerine ve o paylaştığı videoda görüyoruz bunu. Çok da güzeldir. Yapmak isterseniz tarifini de verebilirim.
Burada evlerinizde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Krem brûlée çok sevilen, çok meşhur bir Fransız tatlısı. Bunu da söyledikten sonra mesajlarınıza bakıyorum. Dilek Şenyurt dönüşte havalimanında artık yakalanabilirler. Ya inşallah yakalanırlar, inşallah. Bizim havalimanı muhabirlerimiz, magazin muhabirlerimiz eğer biraz uyanık olurlar da giderlerse yakalarlar. Zaten dönecek, set devam ediyor. Mert'in seti başlamak üzere olduğu bilgisi geliyor. Hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğu bilgisi geliyor. Ama Afra'nın seti zaten devam ediyor. Mert Ay Yıldız yakalanmazlar diyor. Başka havalimanına inerlerse diyor. Yakalanmak istemeyen insan bir yolunu bulur. Bir yolunu bulur. Olabilir, bakalım, göreceğiz. Antiler rahat dursun diyor Caner Tuzcu. Yemek yiyeceğim. Afiyet olsun. Paris'te yasaklı madde kullanmakla suçlanan kan ve saç örneklerinde yasaklı madde kullandıkları ortaya çıkan ünlülerin ifadeleri belli oldu. Savcıya verdikleri ifadeler ortaya çıktı. 8'inin pozitif çıkmıştı biliyorsunuz. 19 ünlüden kan ve saç örneği alınmıştı. Kubilay Aka, Tayland'ın başkenti Bangkok'a gittim, tatile gittim. Hastalandım, çok başım ağrıdı. Orada bir kliniğe gittim, bana ilaç verdiler. O madde herhalde kanımda çıktı dedi Kubilay Aka. Yani inkar. Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, bizler antidepresan kullanıyoruz, o yüzden pozitifiz dedi. Arkadaşlar bu tahliller, bu laboratuvar incelemeleri antidepresanla, ağrı kesiciyle uyuşturucuyu ayırt ediyor. Yani o kadar da değil. O kadar da değil. Metin Akdülger en dürüstleri içlerinde kanımda bulunan yasaklı maddeyi yurt dışı seyahatimde kullandım dedi. Fakat yurt içi, yurt dışı fark etmiyor. Kullandıysan kullandın sevgili Metin. Dilan Polat'ınki çok komik. Hem kanımda hem de saçımda yasaklı madde bulundu. Hem kanında hem saçında. Doğal saçlardan yapılan protez saç kullandım. Protez saçımda çıktı benim. Yasaklı madde dedi. Ben yoksa yasaklı madde kullanmıyorum. Protezimde kalmış olabilir dedi. Ya bunu alanlar, bunu senin saçını kesen bu örneği alanlar bilmiyor mu protezden örnek alınmayacağını, gerçek saçın kesilmesi gerektiğini bilmiyorlar mı? Bilmez olurlar mı ya? Bunlar bu işte yıllardır çalışan insanlar ve senin gerçek saçın kesildi laboratuvar incelemesi için. Dilan Polat, Engin Polat da antidepresan kullandığını söyledi. Kaan Yıldırım, ben yasaklı madde kullanan birisi değilim. Raporum hatalı dedi. Yani kimse kabul etmiyor. Kimse yaptığını, kimse yasaklı madde kullandığını kabul etmiyor arkadaşlar. Yani bu antilerin bu Rahimcan Kapkap'la ilgili söyledikleri yalan hala devam ediyor. Görüyorum burada da bazı kişiler savunuyor. Kimse buna inanmıyor zaten. Rahimcan Kapkap'a mı Afra Saraçoğlu gönlünü verdi? Onunla mı beraber, onunla mı ilişki yaşıyor? Komik olmayın arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun ilişkisinin ne olduğunu, kim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ancak kıza zarar vermek için, çünkü çok fena geliyor Afra Saraçoğlu. Mert Ramazan Demir de keza çok fena geliyorlar. Yani sektörü sallamaya geliyorlar. Çok az kaldı. Afra Saraçoğlu özellikle dizisi
çok yakında başlayacak. Başlamadan evvel bir Paris tatili yapmak istediler ve o yüzden Paris'te kendisi bir kafasını dağıtmaya gitti. Bölümler ilk 2 bölüm hazır. Afra Saraçoğlu çok kötü geliyor. Sektöre damgasını vurmaya geliyor yeniden. Arkasından zaten Ocak ayı içinde de Pera dizisi yayına girecek dijital platformda. Ve Pera dizisi de çok başka bir dizi. Daha önce hiç senaryosu, hikayesi çekilmemiş farklı bir dizi. Özgün bir yapım ve herkes çok şaşıracak. Afra Saraçoğlu üzerine kurulmuş tamamen bir dizi ve Afra Saraçoğlu'nu herkes hayranlıkla izleyecek. Dolayısıyla kızı yıkmak için, kızı yaralamak için, üzmek için antiler boş durmuyorlar. Mert Ramazan Demir de keza zaten herkesi şok etti. Temmuz ayı mıydı, Ağustos ayı mıydı, yazın göbeğinde bütün sektör tatildeyken Metruk Adam diye bir filmle adam dünya listelerinde ilk 10'da, ilk 2'de, ilk 3'te, ilk 4'te ülkesine göre değişiyor ve Türkçe çekilen, İngilizce olmayan bir filmle salladı listeleri. Netflix'tekiler şaşırdılar. Netflix'tekiler verdikleri ücretin bir misli ücretle yeni projeler teklif ettiler Mert Ramazan Demir'e. Mert Ramazan Demir şimdilik bekliyor ve diğer Disney Plus'ta Mert Ramazan Demir'e Netflix ne veriyorsa çok daha fazlasını teklif ediyor kendileriyle çalışması için. Ama Mert Ramazan Demir şu anda bekleme modunda. Öncelikle şu diziye başlayıp o diziyle bir yol almak istiyor ve kendisinin de dün Tarabya'da karşılaştığı muhabir arkadaşa kahkahalar atarken ne kadar mutluydu sevgilisiyle beraber tatile çıkacağı için. Ne kadar sevinçliydi, ne kadar heyecanlıydı. Mert Ramazan Demir'i çok uzun zamandır böyle görmüyorduk. Bir kafası iyiyken görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Bizim gece muhabirleri, magazin muhabirleri bir mekandan çıkarken, arabasına binerken onunla sohbet etmişlerdi ayaküstü. Ve o zaman kahkahalar atıyordu. 4-5 ay oldu. O zaman bir kahkahalar atıyordu. Bir muhabir arkadaşa sen bana şöyle söylemiştin filan demişti. Hatırlıyor musunuz? O günden beri ilk kez bu sefer ayık. Bu sefer içkili değil ama kahkahalar atıyor. Neden? Çünkü sevgilisiyle beraber bir planları var. Onu gerçekleştirecek. Şimdi Mert Ramazan Demir dönsün gelsin ve bir diziye başlayacak. O dizide de sürprizi olduğunu söyledi. Sürpriz olduğunu söyledi muhabir arkadaşa. Arki'yi gördünüz mü? Mert Ramazan Demir'in köpeğini Zeynep'e bırakmış giderken kız kardeşine. Gördünüz mü Arki'yi? Kocaman bir şey ya. Daha da büyüyor. Durduğu yerde büyüyor. Ne kadar güzel besliyor onu. Dilek Şenyurt, Tarabya, Sarıyer, İstinye, Bebek, Ortaköy güzel yerler sıra sıra. İstanbul'un her yeri güzel Dilek, her yeri güzel. Dilek Şenyurt çok tatlı diyor. Arkiye çok tatlı diyor. Dilek Şenyurt iyi bakılıyor Bilal Bey diyor. Evet iyi bakılıyor. Dizileri bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda benim severek izlediğim, en sevdiğim dizi, işim gereği hepsine bakmaya çalışıyorum ama hiç sıkılmadan başından sonuna kadar içine girerek izlediğim dizi hangisi? Tahmin edin bakalım. Abi o köpeğin cinsi öyle diyor Caner. Alina Boz olabilir diyorlar. Ümran Keleş. Ferzi nereden? Evet Dilek Şenyurt bildi. Taşıyacak bu deniz. Ava Yaman, evet Ava Yaman çok iyi bir oyuncu. Genç, yetenekli, çok iyi bir oyuncu. Daha da yükselecek. Daha da yükselecek. Tabii Ava Yaman'ın rol arkadaşlarını da çok seviyorum. Başroldeki diğer insanları da çok seviyorum. E, Yani Ulaş Tuna Aştepe çok iyi, çok yetenekli, çok başarılı bir oyuncu. Ee, Yani çok iyi yansıtıyor karakteri bizlere, öyle değil mi? Deniz Baysal çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir ve ne kadar hanım bir kadın.
Öyle değil mi? Yani karakteri de dizideki karakter de öyle. Gerçek hayatta da öyle. Gerçek hayattaki Deniz Baysal'la karakter Deniz Baysal birbirine ne kadar benziyor. Her oyuncuya böyle kısmet olmaz, böyle bir rol kısmet olmaz. Yani iyi mi kötü mü gerçek hayattaki e, oyuncuya, gerçek kişiye benzemesi karakterin yapı olarak, ruh olarak, his olarak, kişilik olarak benzemesi iyi mi kötü mü? Aslında zorlanması lazım oyuncunun. Kendisine zıt bir karakter, kendisinden uzak bir karakteri canlandırmayı ister çoğu iyi oyuncular. Mesela ben bir kötü kadını canlandırayım der birisi. Birisi işte ben para karşılığı erkeklerle birlikte olan kadını canlandırayım der. Mesela Hollywood starlarından kimdi o? Oscar töreni sonrası verdiği röportajda söylemişti. Canlandırmak istediğim karakter bu filan diye. Şimdi burada bakıyorsunuz Deniz Baysal'ın gerçek hayattaki konuşmalarını, röportajlarını dinliyorsunuz. Taşacak bu denizdeki Esme Çavuş. Esme Çavuş biraz atarlı filan karakter gereği ama yine böyle hep bir anaç tarafı var. Bir hem anaç tarafı var hem efendi bir kadın tarafı da var. Terbiyeli bir aileden gelen, terbiye görmüş bir aileden gelen ama o atarlı olmak istiyor. Silah filan elinde filan. Esme Çavuş fakat Deniz Baysal'ın şu söylemine anlam veremedim. Siz içinizdeki kadınlar daha iyi anlarlar onu. Eee, çocuk sahibi olmayı hiç istemiyor ya. Hiç istemiyor ya. Her röportajında da bunu üstüne basa 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 söylüyor. İnsanlar da soruyorlar ona, onunla röportaj yapanlar. Her programda sormuşlar. Yani kadının o şeyini kaşıyorsunuz. Eee, hep o da istemiyorum diyor. 2 sene sonra da istemiyorum diyor. Böyle bir yani bu istememeye saygı duyalım tabii de bana anlamsız geliyor. Ben çocukları çok sevdiğim için olsa gerek ya da yani ileride bir kendinden bir örnek bırakmak kötü bir şey değil ya. Senin soyunu devam ettirecek birisini bırakmak geride ya da birilerini bırakmak kötü bir şey değil ya. Bir evlat yetiştirmek, yani o birisini büyütmek falan bunlar kötü şeyler değil ya. Caner ben Afra'yı seviyorum, Afra da Mert'i seviyor diyor. Süreyya Diker, Afra ile Mert antilere büyük geldi. Ne derlerse desinler bir numara, ikisi Allah'a emanet. Yolları beraber inşallah. Şebnem teşekkür ederim. Dostlar sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Yarın inşallah yine beraber olacağız. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.